Hizbullah tarafından harekete geçirilen insansız hava araçları 2 tane olduğu söyleniyor. Bunlar İsrail topraklarına girdiği dakikalarda Kuzey Üst Komutanlığındaki savaş uçakları ve bazı sistemler tarafından algılanıyor. Ardından bu insansız hava araçlarını takibe başlıyorlar. Takip ettikten sonra bunlardan bir tanesi aslında yakalanıyor. Ama özellikle o yakalanamayan takip sonrasında gözden kayboluyor. İsrail savaş uçakları orada takibi yürüten askeri unsurlar bertaraf edildiğini düşünerek aslında tehlikenin geçtiğini düşünüyorlar. Ama işte o silahlı insansız hava aracı bertaraf edilemedi ve düşük irtifada uçuşa devam ettikten sonra Benyamina yerleşim yerinin yakınında bulunan Golani Üst Komutanlığı, Golani Komutanlığı'na geliyor ve sonrasında bir füze atışı gerçekleştiği, yani silahlı insansız hava aracından bir atış yapıldığı ve o atıştan sonra da halihazırda o büyük yemekhanenin olduğu alanda patlama gerçekleşiyor. Sirenler çalmıyor, alarmlar devreye girmiyor. Bunun nedenini de İsrail'de şu anda en fazla nedeniyle konuşulanlar arasında. Nasıl oluyor da çalmaz. Bir bilgi daha verelim. Şöyle, bugün Başbakan Benjamin Netanyahu orada Golani Tugay'ını ziyaret etti. Emrah, bir dakika. Ziyaret ettiği dakikalarda bu kez alarmlar devreye girdi. Alarmlar çaldı. Emrah, bir dakika. Netanyahu'nun ziyaretini konuşalım. Orada niye alarmlar girdi? Onu bir konuşalım da ben Coşkun Bey'e bir şey soracağım. Şimdi bu İHA mı SİHA mı? Bu şimdi İsrail'in... SİHA. Bu füze attıysa SİHA. SİHA. Füze bu nasıl patlayacak başka? Şimdi şöyle, kamikaze drone olduğu da söyleniyor. Bu İsrail'in açıklaması. İsrail diyor ki, ben pek katılmadığım bir açıklama. Biz diyor hava kuvvetleri olarak 2 tane drone'u diyor tespit ettik. Daha sonra bunun birini düşürdük. Diğer ikincisini diyor radarda takip ederken bir anda kaybettik. Onu da düşürdüğümüzü zannederek üstünde durmadık. Daha sonra bu saldırı gerçekleşti diyor. Şimdi bu tür olaylarda daha tehdidi tespit ettiğiniz an alarm sisteminin, o cep telefonuna giden o mesaj sisteminin devreye girmesi gerekir. Hele ki böylesi kritik bir süreçte ve sizin o tespit dediğiniz yer Tel Aviv'in dibi. Ve en kritik askeri alanınız. Birliğin olduğu yer. Yani orada anında alarm sisteminin devreye girmesi, ondan sonra yapılıyorsa bir müdahalenin yapılması gerekir. Ama gerçeği söylemiş olabilirler. Çünkü bu gerçek de yeterince onlar açısından acı bir durum. Ama şimdi Ahmet Bey düşünsenize, siz birini düşürdünüz, hadi doğru diyelim. İkincisini de takip ediyorsunuz, bir anda kayboluyor. Bu kumarı oynayabilir misiniz? Alarm sistemini devreye almadan, bu da muhtemelen düşmüştür. Peki sizin şeyiniz ne, teziniz? Ben de onu soracağım. Benim tezim şu: biz 2 gün önce bir başka olayda gene Tel Aviv yakınında 2 tane kamikaze drone'un, hem de görüntülerini de yayınladılar, havada uçarak geldiğini, son anda birinin düşürüldüğünü, diğerinin ise binaya çarparak can kaybı olmasa da binaya hasar verdiği şeklinde görüntüler paylaşıldı. Çok da yakın bu dediğimiz yere. Binanın da görüntüleri paylaşıldı. Binanın Drone'un görüntüleri vurduğu paylaşıldı. Evet, sonuç. İkincisi, yani bu ikinci deneme, gene aynı yöntemle 2 tane o kamikaze drone'un o Golani birliğine doğrudan bir saldırı gerçekleştiği Peki. ve alçak uçuşla da... Bir şey soracağım. Yani şimdi bu kamikaze de olsa, İsrail'in anlattığı gibi füze de atsa sonuçta başarılı bir saldırı. Kesinlikle. Bir dakika. Şimdi teknik bir şey soruyorum. Bu SİHA mıdır, İHA mıdır? Füze attıysa SİHA, ama eğer orada mesela 40 kilograma kadar o Mirsat İHA'ları var. Patlayıcı taşıyabiliyorsunuz bunlarla. Ki onunla yapıldığı söyleniyor açıklamada. Peki ama oluşturduğu hasar böyle biraz büyük bir bomba mı patladığı gibi? Evet, 40 kilo kadar taşıdığına göre 40 kilo etkili midir? çok etkilidir. Çok etkili. Ve zaten... Tamam. Diyelim ki kamikaze. Hizbullah'ın doğrudan en seçkin İsrail askeri birliğini isabet alması, yani doğrudan orayı vurabilmesi önemli bir teknolojik
güç anlamına da gelmiyor mu? Kesinlikle. Yani sıradan bir hedefi vurmuyor. Değil, direkt bilerek ve dediğiniz gibi en seçkin birliğin olduğu yeri. Peki oradaki isabeti nasıl yorumlamak lazım? Şimdi orada bu dronlara daha önce işte GPS bilgilerini giriyorsunuz. Hatta Hizbullah, hatırlarsınız bir ara Hayfa tarafının bütün o görüntülerini saatlerce drone O gezdi. zaman almış bilgileri. Bilgileri almış. Koordinatları veriyor. Peki bu koordinatları almak zor mudur? İşte o şuşla rahatlıkla alabilirsiniz. Hatta onu çok eleştirdik. Nasıl oluyor da bir İHA saatlerce görüntüyü kaydedip bunu... Şöyle bir iddia da var Ahmet. İsrail'in elinde Hizbullah'ın elinde şimdi bunları idare eden bir mekanizma olması lazım değil mi? Elbette. O mekanizmayı adamlar şuradan idare ediyorlar. Evet, güneyinde bilmediğiniz bir yerden O mekanizma. Bir Abdülkadir bir dakika bitireyim. O mekanizma çok teknolojik bir mekanizma değil mi? elbette yani sizin elinizde dronların olması lazım. Bunu hedefe yönlendirmeniz lazım vereceğiniz kodlarla. İşte patlayıcı yükleyerek bu saldırıyı gerçekleştirmeniz Ama bu lazım. teknolojik bir işlem değil mi? Operasyon değil mi? Bu yani iyi bir yetenek ve bu Hizbullah'ta var zaten. Peki bir şey söyleyeceğim. Yani şöyle olsa şaşırmayacaktım. Yani şunu bir konuşalım. Oradan Hizbullah bir tane drone gönderir. Herhangi bir yere, herhangi bir hedefe patlatabilir. Hayır. Doğrudan en önemli yeri patlatıyor. Ve şöyle de bir açıklama yapıyor ciddi Ahmet Bey. başarı. Diyor ki sivillere yönelik diyor biz bir saldırı düzenlemedik. Bu bölgede olan siviller diyor hani devamı gelecek demeye getirdi saldırıları. Ayrılsın diyor. O da hani İsrail'in yaptığı gibi hava atıyor yani. Evet yani Abdülkadir şimdi söyle. Ahmet Bey şimdi bu teknolojik olarak çok büyük bir darbe. Yani 7 Ekim'deki Hamas'ın yaptığı saldırıyla eşdeğer deniliyor ama olayın üzerinde durulmayan bir noktası var. Bu istihbaratın alınması. İsrail tarafından şu iddialar da var. İçeriden istihbarat sağlandı. Hatta iki İsrail Rus Yahudinin unsurlarından mı? iki Rus Yahudinin istihbarat verdiği için tutuklandığı söyleniyor. Yani bu O ne da bir derece zaaf. doğrudur? O da bir zaaf ama asıl önemli olan teknoloji tamam ama Hizbullah demek ki içeriden istihbarat alabiliyor. Tamam. İstihbarat boyutu da çok önemli. Tamam, çok önemli bir şey söylüyorsun. İsrail Hizbullah'ın içinden istihbarat alıyorsa Hizbullah da İsrail'in içinden almış. Ama şu ana evet almış. Yani bunu başarmışlar. Bunu başarmış. O Peki, önemli bir nokta. Bir Emrah. Pardon, bir not düşebilir miyim senin söylediğine bağlı? Bence niye ciddi bir başarı biliyor musun? Şimdi bugüne kadar olan imaj, lideri öldürüldü. Bilmem Hizbullah neredeyse ezildi bitti gibi bir imaj doğdu. Kolu kanadı kırıldı. Kolu kanadı kırılmış bir imaj varken adam yetenek olarak da teknolojik olarak da en kritik Tugay'ın üstüne bunu gönderiyor. Ama- Bu çok büyük başarı. Sıradan bir saldırı değil. Tabii canım rastgele atmamış adam. Şuraya da bir çekince koymak lazım. 3 gündür İsrail Beyrut'u vurmuyordu ve bu Biden'ın isteği üzerine olmuştu. Şimdi bugün dünkü saldırıyı bahane ederek Beyrut'u ağır vuracakların işaretleri var. O da var. Yani Ama kusura bakma da savaş bu yani. Yapacak bir şey yok. tabii ki ya ben Adam ona savaşta. bir şey demiyorum ama acaba bu da bir prodüksiyon olabilir mi? Ama askeri üssünü nasıl vurdursun prodüksiyon olarak Zafer ya? Ya, Genelkurmay Başkanı'nın eğitim orada olduğu zayiatı der sırada çıkar vurdular. Ahmet Bey yani Şimdi Genelkurmay Başkanı'nın Golani Tugay'ını ziyaret ettiği zaman vurdular. Olmaz. Zamanlama yani istihbarat o açıdan önemli. Zamanlama çok kıymetli. Bu tür ben hiçbir zaman prodüksiyon olmaz demem. Prodüksiyon olur da böyle olmaz. Onu söylüyorum. Ama şimdi haklısınız şöyle bir ama şey şu var bakın Pearl Harbor var ya 2. Dünya Savaşı'nda. O da mı prodüksiyon? Onun bile Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa girmesi için bizzat ABD eliyle gerçekleştirilmiş, zemin hazırlanmış bir saldırı olduğu söylenir. 11 Eylül saldırıları aynıdır. Yani burada şimdi Beyrut'u bombalayamayan bir Netanyahu dünkü saldırıyı gerekçe göstererek, meşruiyet kazanarak bugün belki çok ağır bir bakın havaalanını kapatmaktan bahsediyorlar. Şimdi benim de bu konuda biraz kafam karışık. O da şöyle. Şimdi İsrail'in tutumunu biliyoruz. Hani kol kırılır yen içinde kalır. Sürekli yasaklar var, ambargolar var, yayınlara müdahale var. Fakat bu olayda hiçbir Servis harekette ettiler ya. bulunmadılar. Ama yayın yasağı koydular. Hastanedeki koydular. görüntüler servis edildi. Her taraf kan gölü. Yemekhane vuruldu dediler. Yemekhanedeki görüntüler servis edildi. Gerçi oradaki masalar sağlamdı ama bilmiyorum. Ay şöyle Artık yayın yasağı koydular. koydular.
şimdi Abdülkadir Selvi daha önceki yayınlarda da yasaklar koydular ve hakikaten de koydular. Ama hiç yıkımın olmaması çok dikkat Hiçbir şey çekti sızmadı. galiba. Bak işte. Şimdi İran saldırdı daha önce. Hizbullah saldırdı. İşte Hayfa limanı perişan oldu. Hani İran'ın o en son saldırısı var ya. İşte perişan oldu. Hayfa limanı yani bir fotoğraf görmedik. Bir görüntüye de tanık olmadık. Dediler ki yayın yasağı. Peki. Eyvallah dedik. Ama bu olayda bildiğiniz bir servis var. Bir mühendislik var diye düşünüyorum ben de. Fulya? Zafer'in dedi ya. Katılıyorum Zafer. Ben o kanaatte değilim. Şöyle Zafer Hocam prodüksiyondan bahsetti ya, bu da böyle aslında. Şimdi görüntüler evet ortaya çıktı, işte her taraf kan revan içinde, o yemekhaneden görüntüler, ama mesela hiçbir tarafta bir yıkımın olmaması görüntülerde, o biraz tartışma konusu oldu. Masalar sağlam, prodüksiyon yemekhanede derken vuruluyor, masalar o kısıtlı sağlam. videolarla, görüntülerle herhangi bir işte bir tavanda bir çökme veya bir patlama görüntüsü yok falan. Bu görüntülerden yola çıkarak acaba bunu İsrail mi yaptırdı diye bir takım tabii yorumlar yapıldı, ama akşam da Hizbullah'tan açıklama geldi bu saldırıya ilişkin. Şimdi dün akşam saldırıdan sonra dediler ki bu saldırı İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki El Nuveyri ve El Basta mahallelerine ve diğer bölgelere yönelik saldırılarına yanıttır dedi. Yani Beyrut'un intikamını aldık biz dedi açıkçası Hizbullah. Perşembe akşamı El Basta ve El Nuveyri mahalleleri vurulmuştu. Çok büyük bir saldırı gerçekleştirdi İsrail. Hava saldırısı, 22 kişi hayatını kaybetti. İşte o saldırının biz intikamını aldık dedi Hizbullah yaptığı açıklamada ve biz direnişimizi sürdüreceğiz dedi Hizbullah. Arkadaşlar. Hemen gecesine bu açıklamanın da gelmiş olması da dikkat Ahmet çekiyor. Bey, aslında Arkadaşlar. Emrah'a da Şimdi- sorabilir. Arkadaşlar. Bu konuşuluyor yani. Arkadaşlar. İsrail mi acaba yaptırdı, yoksa gerçekten Hizbullah mı saldırdı diye. Dostlar, Romalılar. Bu bir psikolojik savaş. İsrail en seçkin birliğinin olduğu yerde bir Hizbullah saldırısının olduğunu kabul etmesi, bunu açıklaması onun çok büyük bir mağlubiyetini gösterir. Karizması çizilir. Adamlar günlerdir inşa ettikleri bir karizma var. Ben Beyrut'a saldıracağım, aman bana bir gerekçe olsun diye böyle bir şey yapar mı? Genelkurmay Başkanı orada, adam Hizbullah ona saldırıyor. Ya bu öyle kolay atlatılacak bir karizma çizimi değil. Bu önemli bir şey yani, böyle bir şey. Ya biz de Bir tam- de ayrıca Beyrut'a saldırmak için İsrail'in gerekçeye Hayır, mi ihtiyacı şöyle, var Allah'ını Biz de seversen? tam onu demiyoruz Ahmet Zaten Bey. bunu. Bakın bu ihtimali de göz ardı etmemek lazım. İsrail Cumhurbaşkanı bugün açıklama yapıyor. Askerlerimiz diyor yemek yerken vuruldu diyor. Ya siz çoluk çocuğu uyurken öldürdünüz, yaktınız. Bak o bile prodüksiyon olmadığını gösterir. Yani yemek yerken vuruldu demesi prodüksiyon olmadığını gösterir.